Selim Paşa talebeler keşfetti. Akıllı ve ahlaklı gençler. Bunları yetiştirmek ne kadar sürer? Hünkârım, elimizde projeler olduğu için fazla sürmez. Ama yine de 6 aydan az olmaz. Bu vakitte sizler ilk kuyunun açılması için çalışmalara başlarsınız. Elbette. Arkadaşlarınıza söyleyiniz. Yediklerine içtiklerine dikkat etsinler. Kalabalık ve emniyetin olmadığı yerlerde dolaşmasınlar. Hünkârım, hepsine korumalar ayarladım. Her an gözetlenecekler. Gel. Hünkârım, İngiliz sefir geldiler. Gelsin. Sizi dışarı alalım. Kalınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk majesteleri. Dinliyorum. Majesteleri, hükümetim bir an evvel borcun ödenmesini istiyor. İngiliz hükümeti para hususunda müşkül vaziyette zannımca. 25 yıl evvel alınmış borcu şimdi karşıma çıkarıp hemen ödememizi istiyorsunuz. Elimizde sizin mahkemelerinizden 25 yıl önce çıkan kararlar var. Sizin satın aldığınız mahkemeler diyelim. Eğer borcunuzu ödeyemiyorsanız teklifimiz geçerlidir. İzmir ve İstanbul limanlarını bize verin. Borca karşılık. Ve mesele kapansın. Bunun için de size 24 saat süre. Zannımca bu yabancı sefirlerin sürekli değişmesi kötü bir politika. Anlayamadım. Mesele de bu. Anlayamıyorsunuz. Sizden evvelki sefirleri terbiye ettik. Vazifelerinden alındılar, yerlerine yeni sefirler gönderdiler. Şimdi de sizi terbiye edeceğiz. Memleketinize döneceksiniz. Yerinize yeni sefir gönderilecek. Bu böyle sürüp gidecek. Bunu ben istemiyorum. İngiliz hükümeti istiyor. Ya borcunuzu ödeyin ya da bu şehirlerden bir parçasını bize verin. Birincisi, ben çık demeden çıkamazsınız. İkincisi, dedelerim bu toprakları fethederken kanlarını döktüler. Kan dökmeden vermeyiz. Şimdi çık. Şimdi anladınız mı neden çalışmaya mecbur olduğumuzu? Payitahtı bizim kanımızı dökerek ele geçiremeyeceklerini biliyorlar. Bu sebeple bizi ekonomiyle, teknikle, sanayiyle tehdit ediyorlar. Derhal paşaları saraya çağır. Emredersiniz hünkârım. Bu memleketi öyle mamur etmeliyiz ki istikbalde bizim koltuğumuza oturacak olanlar böyle zor meselelerin içine düşmesinler. İnanamıyorum. Bu kız iyice aklını yitirdi. Bunu nasıl yapar? Ha? Nasıl gider Kemalettin'le buluşur? Yalvardım gitme diye. Dinlemedi. Kendi gözü aşktan kör oldu. Etrafındakileri de bir şey görmüyor zannediyor. Yakalanacak aptal. Hala?
Bizi hemen özledin, değil mi? Hoş geldin. Sen ne yaptın kızım? Bu nasıl bir sorumsuzluk böyle? Ben seni tanıyamıyorum artık. Hala ben sadece Kemalettin'le baş başa... Baş başa mı? Baş başa öyle mi? Yakında evlenecek olan bir adamla baş başa kalmayı savunacak kadar mı yolunu şaşırdın sen? Kızım, sen anlamıyor musun? Kemalettin diye biri senin için artık yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Bunu kafana yaz. Bugün sondu zaten, bir daha görüşmeyeceğiz. Görüşmeyeceksin tabii. İyi olmuş. Böylesi çok iyi olmuş. Yoksa bir daha sakın benim karşıma çıkma. Sakın. Ben bu mevzuyla ilgili tek kelime daha işitmek istemiyorum. Anladın mı beni? Abdülkadir. Validem. Evladım, bu aralar sen ne zaman görsem çalışıyorsun. Sağlığından şüphe etmeye başladım. Babamın bana olan itimadını boşa çıkartmak istemiyorum validem. Baban senden de çalışmalarından da ziyadesiyle memnun. Öyle olmasa senin bir tek lafınla Mahmut Paşa'yı tekrar geri kabul eder miydi hiç? Sana verilen değeri buradan anlaman lazım Abdülkadir. Neyse, iş güç meseleni hallettiğine göre artık sıra geldi izdivacına. Geç bile kaldın bence. Saltanat yeni varisler bekler evladım. Ahsen teklifimi reddetti. Biliyorsun. Sana Ahsen'den başka kız yok mu Abdülkadir? Benim gönlüm onda validem. Onun da gönlü olsun diye mi bekleyeceksin? Abdülkadir, bak evladım. Vasfi Bey'in kız kardeşi Gülnaz Hatun. Bir görsen. Kimseyi görmek istemiyorum validem. Lütfen. Israr etmeyiniz. Tamam. Tamam. Kimsin sen? Ne arıyorsun burada? Bir mahkumu ziyarete gelmiştim. Adı Lütfü. Hünkârın izni olmadıkça mahkumları ziyaret yasaktır. Ben de hünkârımızın izniyle geldim zaten. Belgen nerede? Göster. İşte burada. Sendin. Sen attırdın beni buraya. İyi bildin. Beni beğendiğini, sürekli rahatsız ettiğini söyledim. Yalancı. Hakkında bildiklerimi anlattığımda sana kimse inanmayacak. Sen beni ailem hakkında söylediğin ufak bir yalanla suçluyorsun. Bense seni ahlaksızlıkla, ırz düşmanlığıyla. Eğer bu delikten çıkmak istiyorsan, hakkımda öğrendiklerini kimseye söylemeyeceksin. Yoksa idam edilirsin. Bu kağıtta ne yazıyorsa
Yaptığın tahkikatta bu malumata ulaştığını söyleyeceksin. Sen benim dediğimi yaparsan ben de senin buradan çıkmanı sağlarım. Buyurun sultanım. Seninle Abdülkadir hakkında konuşmaya geldim. Hünkârımız bu konuda hür olduğumu söylemişti bana. Hürsün. Elbette ki sana oğlumla evlenmeni söyleyecek değilim. Ama senden ümidini kesmesini istiyorum. Sultanım, ben şehzademize ümit verecek hiçbir vaziyete mahal vermedim. Sen mahal vermemiş olsan da kendisinin hala senden ümidi var. Ve hala ona evet diyeceğin günü bekliyor. Ama ben kendisine bu konudaki fikrimi açıkça belirttim. Lakin gönül kolay söz dinlemez. Benim senden istediğim Abdülkadir'le tekrar konuşman ve ona bu izdivacın asla olmayacağını anlatman. Senden ümidini kessin ve yoluna devam etsin. Onu vazgeçirmek için daha ne yapabilirim ki? Yani Abdülhamit çaresiz. Verdiğim sürede borcu ödeyebilmesi imkansız. Sen çıkabilirsin. Çık dışarı. Müsaadenizle. Her şey yolunda mı? Herschel'ı görmeye git Marco. Bunlar nedir? Herschel'a ver. Onları okusun. Hilafetle alakalı İslam alimlerinin ve pek tabii batılı münevvelerin görüşleri var burada. Hatmetsin. Yasalar hilafetle alakalı olacak. Evet. Hilafete daha layık kavimler var. Araplar. Evet Marco. Hilafet gücünü kırmalıyız. Abdülhamit yardım kampanyası başlatabilir. Demiryolu için toplanan para ortada. Milletin kafası karışsın ki buna tebessül edemesin. Devlet meselelerinde ihmalin neticesi izmihlaldir. Yok olup gitmektir. Bundan 25 sene evvel devletin memurlarının bilerek ya da bilmeyerek ihmal ettikleri bir borç bugün karşımıza işgal olarak çıktı. Hünkârım, borcumuz var. Lakin bunun işgalle ne alakası var? Eğer borcu 24 saat içinde ödeyemezsek gümrüklere el koyacaklarını söylüyorlar. Katiyen olmaz. Nasıl olmaz paşa? Mahkemelerimizde açılmış dava var. Kazanmışlar. Devlet bu borcun teminatı olarak gümrükleri göstermiş. Bugüne kadar niye beklemişler? Başımızı kaldırmamızı beklemişler. Petrol ve demiryolu meselelerinde o kadar yol aldık ki bu onların canını yaktı anlaşılan. Karşımıza bunlarla çıkıyorlar. Tavsiyelerinizi dinlemek isterim. Vaziyet hassas. Hünkârım, bir fikrim var. Yahudilerin sinagog yapmak için istediği bir arazi vardı. O araziyi satsak, borcumuzu ödesek. Evet, malumum. Lakin o arazide daha evvel cami vardı.
Şimdi siz borcumuzu ödemek için toprak mı satalım diyorsunuz? Eğer Yahudi tebaamıza bir sinagog yapılacaksa, bu elzemse kendilerine başka arazi tahsis ederiz. Bu arazi olmaz. Hünkârım, Katolik ve Ortodoks Kilisesi'nin paylaşamadığı bir miras meselesi var. Bir ihtiyar parasını kiliseye bağışladığını söylemiş. Lakin hem Ortodoks hem de Katolik Kilisesi'ne bağlıymış. Mahkemeler mevzuyu çözememiş. Biz araya girsek, ikisinin de hakkının olduğunu beyan etsek, ortalık karışsa, ikisinin çatışmasına dur demek için devlet el koysa. Haydut muyuz biz? Fuat Paşa, bir an sizde Sabık Mahmut Paşa'nın ihtirasını gördüm. Hem Katoliklerin hem Ortodoksların Osmanlı tebaası olduğunu unutuyorsunuz zannımca. Aralarına nifak mı sokalım? Zordur, bilirim. Ne zordur hünkârım? Namertle harp ederken mert kalmak zordur. Bize türlü oyunlarla iş çevirseler de biz adaletten ayrılamayız. Ölçümüz hak. Bu meseleyi de hak ölçüsünde halledeceğiz. Hünkârım, yardım çağrısında bulunsak, milletimiz varını yoğunu satıp yardımda bulunacaktır. Olmaz paşa. Lakin hünkârım, daha önce demiryolu meselesi için yardım istemiştik. Hint diyarından bile yardım yağmıştı. Bu mesele başka. Demiryolu meselesinde milletin bağışlarını aldık, doğrudur. Lakin o hizmet millet içindi. Demiryolundan herkes faydalanacak. Şimdi ise geçmiş zamandaki idarecilerin basiretsizliklerinin faturasını millete yükleyemeyiz. Olmaz. Gümrüklere el konulmasına müsaade mi edeceğiz hünkârım? Etmeyeceğiz paşa. Elbette etmeyeceğiz. Sana okuman gereken birkaç şey getirdim. Nedir bunlar? Arap hilafetinin haklılığı ile alakalı yazılar. Parvuz gazetelere makaleler, haberler yazmanı istiyor. Bunlara ihtiyacım yok. Hilafetin ne olduğunu biliyorum. O zaman güzel de bir dilinle Arap hilafetinin ne kadar haklı olduğunu herkese inandır. Parvus. Parvus burada mı? Söylemek istediğin bir şeyleri varsa ben kendisine söylerim. En büyük arzum onunla yüz yüze tanışmak. Vakti gelince o da olur. Belki de tanıştık. Gel. Beni çağırtmışsınız paşam. Evet. Askerim Lütfü ile alakalı bir maruzatım varmış. Evet. Ben bir de senden duyayım istedim. Bu muydu seni rahatsız eden asker? Bu oyunu pek sevdiniz. Hünkârım, öğreniyorum. Ama bir türlü kazanamıyorum.
Ariflerin satrancında aşk karesine gelen ok doğrudan misale erer ve kazanırsınız. Her şey aşktır. Çözülmezleri çözer. Zamanında çok sevmiştim. Ama şimdi Gerfant Efendi, bu bir kadına duyulan aşk değildir. Yaradana duyulan aşktır. Suud. Nedir hünkârım? Menfaat hırsı. Yani yine yükselemiyorsunuz Gerfant Efendi. Hacet. Bu ne demek? Gerektiği zaman muhtaç olunan şey. Tam da mesele üzerine geldi. Biliyorum. İhtiyacınız var hem de çok. Sizi üzgün görüyorum. Benim o borcu ödeyecek param olsa çıkartıp vereceğim ama Eksik olmayın. Abdülkadir Efendi'nin elinde tuttuğu şirket hisselerini yabancı bir şirkete satsak, sıkıntımız bitse iyi olmaz mı? Bu meseleyi ben bir şekilde halledeceğim Gerfant Efendi. Lakin siz yine de teklifleri alınız. Şirkete ne kadar veriyorlar bilelim. Tabii. Emin olun sıkılmaya değmez. Satalım şirket hisselerini. İşler yine yürüyecektir. Karar hisselerini de ben alırım. Siz ne derseniz onu yapmaya devam ederim. Dikkatlice bakın. Bu muydu o asker? Lütfü Bey'i senin hakkında tahkikat yapması için Bursa'ya göndermiştim. Hadise İstanbul'a döndüğü gece vuku bulmuş. Halbuki tahkikatı da senin söylediklerini teyit eder mahiyette neticelenmişti. Şimdi ne yazık ki senin maruzatın sebebiyle görevinden azledilecek. Ben yanlış görmüşüm sanırım. Şimdi dikkatlice bakınca Lütfü Bey'in o asker olmadığını anladım. Emin misin? Evet, eminim. Başka biriydi. Peki. Çıkabilirsin. Sen kal. Firuze. Bidar Sultan senden şüphelenmekte haklıymış. Böyle küçük, basit, çirkin bir oyunla kim olduğunu gizleyebileceğini mi zannettin? Hadi söyle. Niçin geldin buraya? Niyetin neydi? Paşam, inanın kötü bir niyetim yoktu. Şadiye Sultan'la birlikte geldik saraya. Kim olduğumu gizlemek zorundaydım. Bidar Sultan annemin kim olduğunu öğrenseydi beni gönderirdi. Kes! Bu ne yalan söylemene, ne de namuslu bir askere böyle çirkin bir iftira atmana mazeret değil. Kaldı ki bu ahlakta birinin de sarayda kalması yakışık değil. Değil mi? Hakkındaki malumatları verdikten sonra umuyorum ki Bidar Sultan seni tez vakitte buradan gönderir. Çık. Çıkabilirsin dedim. Benim de Bidar Sultan'a diyeceklerim var.
kızıyla izdivaç hazırlığında olan müstakbel damatlarıyla Hatice Sultan'ın meğerse bir gönül meseleleri varmış. Sen ne saçmalıyorsun sen? Boşuna inkar etmeyin Kemalettin Paşa. Elimde Hatice Sultan'ın size yazdığı bir aşk mektubu var. Sen o mektubu nereden buldun? Hususi eşyalarımı mı karıştırdın yoksa? Hı? Tıpkı annen gibi sen de hırsızsın değil mi? Annemin adını ağzına alma. Hadi gidip bir daha sultanla hırsız olduğumu, yalancı olduğumu söyleyin. Ben de gidip çaldığım şeyi vereyim ona. Eminim okuduklarıyla daha çok alakadar olacaktır. Hatice Sultan size olan aşkını anlatırken Naime Sultan'ın ölmesi için her gece nasıl dua ettiğini de yazmış. Bidar Sultan bunu öğrendiğinde Hatice Sultan'a ne olur sizce? Taşı gevher, toprağı insan eden, zerreyi gün, katreyi umman eden, ey tüm müşkülleri ahsan eden, bir onulmaz derde düştüm. Medet. Ah hünkâr. İhtiyacımız olmasaydı keşke. Yanlış dedim paşa. İhtiyacın sırrını bilmeyenler, Allah seni kimseye muhtaç etmesin der. Alemde ihtiyaçsız hiçbir şey olmaz. Efendi hizmetkara, hizmetkar efendiye, hasta doktora, doktor hastaya, mürit mürşide, mürşit müride muhtaçtır. Eğer mürit olmazsa, mürşit kimi irşad edecektir? Allahu Teala'nın hikmetinden her şeyi birbirine muhtaç etmiştir. Hiçbir şey boşa yaratılmamıştır. Eyvallah hünkâr. Bu vaziyete dahi hoş bakarsınız. Ama vaziyet sıkıntılı. Bu insan için en hayırlı vakittir paşa. Madem ihtiyaç halindesin, demek ki dua kapıları açılmıştır. Hastaysan, dua kapıları senin için açıktır. Yoksul düşmüşsen dua kapıları açıktır. Zaruretler Allah'ı bilen için imkandır. Ne imkanı hünkâr? Kulluğunu hatırlama ve dua etme imkanı paşa. Hele bir de duana icabet edilirse. Biz kuluz paşa. Kullukta buluruz rahmeti. Kullukta buluruz merhameti. Hünkâr, bu gözler şahittir ki siz gecenizi gündüzünüzü bu devlete feda etmişsiniz. Milletinize hizmet için kendinizi kurban etmişsiniz. Vallahi şahidim, billahi şahidim hünkâr. Paşalarınız, haneniz, evlatlarınız, milletiniz, onlar da bilse ya, onlar da sizi anlasa, gayenize ortak olsa, yükünüzü sırtınızdan alsa ya. Hünkâr siz olmasanız... Paşa kafi. Tahsin Paşam, beni övüp kalbime kir mi bulaştırmak istersiniz? Kibir mi biriktireyim istersiniz? Affedin hünkâr. Hislerime engel olamadım. Paşa dert çok. Allah dertsiz bırakmasın. Hem dert bulmak hem derde ortak bulmak çok zor. Siz bunca vakit benim derdime ortak oldunuz. Allah da sizin derdinize ortak bulsun. İnşallah hünkâr, inşallah. Lakin bu borç meselesi hallolmazsa devletimizin itibarı, ikbali kötü olur.
Paşa, atımı hazırlayın. Nereye hünkârım bu saatte? Aramaya. Ne? Çareyi. Hilafet makamı cebren Yavuz Sultan Selim'le beraber Osmanlı'ya geçmiştir. Ne medeni hukukta ne İslam hukukunda buna müsaade yoktur. Peki soruyorum size. Peygamberin kavmi olan Araplar mı daha layıktır hilafete? Yoksa cebren ve hileyle ele geçiren Türkler mi? Bay Herzl. Hoş geldiniz. Sizi fark etmemişim. Buyurun. Rahatsız etmek istemezdim. Size yazdıklarımı getirdim. Durun durun. Yani ben buradayken bakmayın, utanırım. Peki. İlk fırsatta okuyacağım. Sizin fikirleriniz benim yazı hayatımın kaderini belirleyecek. Yazdıklarınızı beğeniyorsam devam edeceksiniz. Beğenmezsem yazıyı bırakacak mısınız? Sizi temin ederim. Sizden kötü bir şey çıkmaz. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle gideyim. Peki. Atına binen yolcuyu yolda bırakma Allah. Yolda bırakmazlar. Alırlar seni. Ne dedin sen? Yolda bırakmazlar. Alırlar seni. Kim demiş bunu? Çöp atlamaz Atıf Efendi Hazretleri. Gel şöyle bir oturalım. Buyur. Şunun devamını söyle bakayım. İrfan meclisine erişebilsem, varıp anlar ile görüşebilsem, aşkın kervanına karışabilsem, yolda bırakmazlar, alırlar seni. Aşıkların solmaz taze gülleri, zikrü tevhid eder daim dilleri. Evliyaullah'ın doğru yolları, yolda buluna gör, alırlar seni. Derviş olan aba giyer eynine, sincap, samur, komaz gayrı göğnüne. Cihan zerre kadar gelmez aynına. Buna razıysan alırlar seni. Yolda bırakmazlar, alırlar mı dersin? Alırlar, alırlar. Gelirsen demezler, gelme, dön geri. Kapıdan sağmazlar. Alırlar seni. Allah'ım, bir hasırım, bir küçük kulübem olsaydı da böyle çetin imtihanlara kalmasaydım. Mal, mülk, saltanat senin kullarına hizmet ettiği vakit varlıktır. Gerisi yokluktur. Abla. Amcamla konuşur konuşmaz eşyalarımı toplamaya başlayacağım. Belki teyzemin yanına giderim Edirne'ye. Hı?
Ne dersin? Abla. Kemalettin Paşa. Sana haber gönderdi. Ne dedi Fehmi, anlatsana. Seni Kamelya'da bekliyor. Çok mühimmiş. Biliyordum. Ben siz yapamayacağını biliyordum. Endişeli bir hali vardı. İnşallah yanlış bir şey yapmamışsındır Fehmi. Kemalettin. Biliyordum bana kal diyeceğini, biliyordum ben siz yapamayacağını. Hatice, şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. Çok daha büyük bir meselemiz var. Ne meselesi? Şadiye Sultan'ın bakıcısı Firuze. Senin bana yolladığın mektuplardan birini bulmuş. Yani aramızdaki her şeyi biliyor. Nasıl olur? Nasıl geçmiş mektup eline? Onu tetkik etmemi istemişti Bidar Sultan. Dosyasını ararken masamı karıştırmış. Şimdi kendisiyle alakalı öğrendiğim her şeyi Bidar Sultan'a anlatırsam... ...o da mektubu çıkartacak ortaya. Aman Allah'ım, bu bir felaket. Ben kim bilir ne yazdım o mektupta? Asıl felaket de o ya. Birlikte olmamız için Naime Sultan'ın ölümüne bile razı olduğunu yazmışsın mesela. Hayır, hayır. Kesinlikle o mektup Bidar Sultan'ın eline geçmemeli. Ne istiyorsa yapmak zorundasın. Ne yapayım Hatice? Ne yapayım? Tehdide boyun eğip sultanımıza yalan mı söyleyeyim? Hı? Bütün ömrümü şerefli bir asker olmaya adamışım ben. Sarayımıza, sultanımıza, hünkârımıza gönülden bağlıyım ben Hatice. Kemalettin. Naime'nin ölmesini istediğim okuduklarında bana ne yapacaklar sanıyorsun? Ne istiyorsa yapmak zorundasın. Yapamam Hatice. Yapamam Hatice. Yalan söyleyemem. Kemalettin eğer yapmazsan... işler çok kötü olur. Şeyhim, bir rüya. Gazi Osman, bir rüya uyandırdı seni ve buraya sürükledi. Rüyamda şeyhim, hayırlara vesile olsun. Sizin koynunuzdan doğan bir ay benim koynuma giriyordu. Aynı anda göğsümden bir ağaç bitti. Ve o ağacın gölgesi bütün dünyaya yayıldı. Sonra şeyhim, altından dağlar yükseldi. Dağların altından sular aktı. O sular bütün toprakları suladı. Edibali şeyhim, manası nedir? Sırrı var mıdır? O sırrın içinde ben var mıyım? Sırdır, manası vardır. Sırda sensin evladım. Sana devlet müjdelenmiş. Son işaret tamam oldu.
Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcıdır evladım. Senindir, müjdendir. Kayının işareti. İşaretler tamam oldu dedik ya evladım. Bu ilkiydi. İkincisi adındı. Üçüncüsü de rüya. Devletin müyesser ola. Neslin asan ola. Devlet senindir. Kılıç. Şeyh Edebali. Yanlış bildin. Adım Galip'tir. Gecenin bu vakti atını susuz koyup buralara düştüğüne göre derdin büyüktür. De bakalım. Dert büyük. Lakin derdimin ortağı Allah daha da büyük. Eyvallah. Derdimi sormayacak mısın? Derdinin ortağını Allah bilenden dert mi sorulur evlat?